Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ölçü tablosuna göre bayan pantolon kalıbı hazırlıyorum. Ölçü tablosu ekranda gördüğünüz gibi. İsterseniz buradan ekran görüntüsü alabilirsiniz veya video altına bıraktığım bağlantıdan ölçü tablosuna ulaşabilirsiniz. Şimdi buradaki ölçü tablosuna göre 36 beden bir pantolon kalıbı hazırlayacağım. Bu videoyu beğenirseniz eğer video bitmeden beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi kalıbımızın yapımına geçelim. Pantolon kalıbımızı hazırlarken ilk işlem olarak pantolonumuzun yan boyu uzunluğunda düz bir çizgi çekiyoruz. Bu çizgimizin bir ucunu paça, bir ucunu da bel hattı olarak belirliyoruz. Yan boyumuz 95 santimdi. 95 santim uzunluğunda düz bir çizgi çektim. Daha sonra bu çizginin bir ucunu paça hattı olarak belirliyorum. Paça hattını buradaki çizgiye dik bir şekilde çiziyorum. Geoder yardımıyla kolaylıkla çizebiliyoruz bunları. Buradan paça hattını, buradan da bel hattını belirliyorum. Çizdiğim bu yardımcı çizgilerimi rastgele uzunlukta çizdim. Paça hattımızı ve bel hattımızı çizdikten sonra İç boyumuzu çiziyoruz. Paçadan yukarıya doğru iç boyumuzun uzunluğu 72 santimdi. 72 santimi buradan işaretliyorum. Alttaki çizgimizin üzerine geoderdeki çizgileri oturttuğumuz zaman 90 derece açılı dik bir çizgi elde etmiş oluyoruz. Paça hattından yukarıya doğru iç boy uzunluğu kadar İşaret alıp buradan dik bir çizgi çektik. Burası da bizim baldır hattımız oluyor. Buradan baldır hattını bulmuş olduk. Şimdi baldır hattından yukarıya doğru 8 santim işaretleyip buradan da tekrar bir dik çizgi çekiyorum. Burası da bizim basen hattımız oluyor. Buradaki 8 santimi sabit bir değer olarak düşünebilirsiniz. Oturuş yüksekliğinin 1/3'üne tekabül ediyor burası. Bel hattından da aşağıya doğru 58 santimi ölçüp buradan da bir dik çizgi çekiyorum. Burası da bizim diz boyumuz oluyor. Bütün kılavuz çizgilerimizi bu şekilde çizdik. Buradaki hatların uzunluğunu da rastgele uzunlukta yaptık. Buradaki gerçek uzunluğu bulmak için de baldır hattı, basen hattı ve bel hattındaki gerçek uzunlukları bulabilmek için bazı formüller kullanmamız gerekiyor. Basen hattındaki gerçek uzunluğumuzu bulabilmek için basen çevresini 4'e bölüyoruz ve bulduğumuz bu değerden 1'i çıkarıyoruz. Basen çevremiz 92 santimdi. 4'e bölüp 1 çıkardığımızda 22 santim yapıyor ve buraya bir işaret alıyoruz. Buradan 22 santimi ölçüyoruz ve buraya bir işaret alıyoruz. Aldığımız bu işaretten aşağı ve yukarıya doğru dik bir çizgi çekiyoruz. Yine geoder yardımıyla bu noktadan aşağıya ve yukarıya doğru dik bir çizgi çekiyorum. Hala kılavuz çizgilerimizi çizmeye devam ediyoruz yani. Asıl pantolon kalıbını çizmeye başlamadık daha. Şimdi bu çizgimiz aşağıya ve yukarıya doğru 90 derece açılı oldu. Buradaki köşeden 1 santim aşağı, 1 santim de içeri bir nokta alıyorum. Bu nokta bizim bel hattımızı belirlemede etkili olacak. Buradaki ön ağı çizerken de etkili olacak. O yüzden şu köşeden 1 santim aşağı ve 1 santim içeriye doğru bir nokta aldım. Burada baldır hattından, yani buradaki kesişim noktasından ileriye doğru bir miktar işaretlememiz gerekiyor. Burada ön ağı çizeceğimiz için burada bir A dilimi gerekli. Ama bu A dilimini ne kadar uzatacağımızı bilmiyoruz. Burayı da yine bir formülden buluyorum. Burada da bulduğumuz şuradaki değer vardı 22 santim. Bu 22 santimi 4'e bölüyorum ve bu değerden tekrar 1'i çıkartıyorum. Burası da 4,5 santim yapıyor. Yani bu köşe noktasından 4,5 santim ileriye doğru gitmiş oluyorum. Ön bacak kalıbındaki A diliminin en uç noktası. Basen hattından da bu kesişim noktasından yaklaşık yarım santim kadar dışarıya çıkıyorum. Burada da bir nokta alıyorum.
Şimdi bulduğumuz buradaki 3 noktayı birleştirerek buradan ön ağ çiziyoruz. Ön kalıbımızı çizerken kırmızı bir kalem kullanıyorum. Kılavuz çizgilerimizle karışmaması için. Burada rigamızı kullanarak bu 3 noktayı doğru bir eğri ile birleştiriyorum. Bu şekilde ön ağ hattını belirledik. Şimdi ön ağ hattını çizdikten sonra bulduğumuz bu noktadan bel hattına doğru da bel uzunluğunu belirliyoruz. Bel çevremiz 73 santimdi. 73 santimi 4'e bölüyorum. 73 santimi 4'e böldüğümde 18.25 çıkıyor. Buradan 18.25 santimi bu şekilde bel hattına doğru alıyorum. Burada pens yapmak istiyorsanız eğer bir de pens miktarını eklemek gerekiyor. Örneğin ön kalıp için 2 santim genişliğinde bir pens yapacaksak eğer burada 18.25'e bir de 2 santim ekliyoruz. Yani bel hattı buraya gelmiş oluyor bu sayede. Burada pens miktarını da işaretleyip bel hattımı buluyorum. Buradan şu nokta ve bu noktayı birleştirerek bel çizgisini çiziyorum. Burayı hafif eğimli olarak çiziyorum rigayla. Ön ortadan yan dikişe doğru yükselen bir hat çiziyorum. Bu noktadan basen hattına kadar da kavisli bir çizgi alıyorum. Şimdi burada baldır hattındaki şu mesafeyi ölçüp buranın orta noktasını bulmamız gerekiyor. Burası bizim ütü çizgimiz. Burada baldır hattının orta noktasını buluyorum. Bulduğum bu noktadan aşağıya ve yukarıya doğru dik bir çizgi çekiyorum. Burada belden paçaya doğru ütü hattı düz boy ipliğimizi çizmiş olduk. Şimdi bel hattından 2 santimlik bir pens genişliği vermiştik. Bunu ütü çizgisinden sağa ve sola birer santim olarak paylaştırıyorum. Pens uzunluğunu da ön kalıp için 7 santim yapıyorum. Ve buradan bulduğum noktaları birleştirerek pensimizi çiziyoruz. Bel bölgesindeki çizimimizi tamamladıktan sonra buradan paçaya geçiyoruz. Paçada yine bir formül uyguluyorum. Paça çevresini 2'ye bölüyoruz ve bundan 2'yi çıkartıyoruz. Paça çevremiz 33 santimdi. 2'ye bölüp 2 çıkardığımızda 14,5 santim yapıyor. Bu 14,5 santimi de buradaki ütü çizgisinden sağa ve sola eşit olarak paylaştırıyorum. Yani 7,25 ütü çizgisinin sağına ve soluna işaretliyorum. Buradaki 7,25'lik mesafe diz hattına çıktığında 1,5 santim veya 2 santim daha artar. Burayı da 9,75 olarak işaretliyorum. Yani paçadaki genişliği diz hattında 1,5 santim genişleterek aldım. Dizden paçaya doğru inen bu hattı düz bir çizgi olarak belirliyorum. Ön ağ noktasıyla diz hattını birleştirirken cetvelimi önce şöyle bir düz olarak birleştiriyorum. Ama buradaki çizgiyi düz olarak çizmeyeceğiz. Bu çizgiden yarım santim kadar içeriye işaret alıyorum. Yaklaşık ortaya gelecek şekilde. Daha sonra bunu riga kullanarak bu şekilde çiziyorum. Yan dikiş hattındaki çizgilerimizi belirlerken de riganın kavisli olan tarafını kullanıyorum. Şimdi buradan paçaya doğru da daralarak gidecek. Rigayı nasıl kullandığıma dikkat ederek bu hattı belirleyebilirsiniz. Şimdi kırmızı ile belirlediğim bütün çizgiler bizim ön kalıbımızı temsil ediyor. Başka bir kağıdı üzerine koyarak bu ön kalıbın kopyasını alacağım. Bu kopya üzerinden arka kalıbı hazırlayacağız.
Kopyasını aldığımız ön kalıp üzerinden arka kalıbı çıkarmak gerçekten çok kolay. Yapmamız gereken sadece arka kalıp özelliklerini kağıda aktarmak. Bunlardan birincisi pantolon kalıbını yanlardan 2'şer santim genişletmek. Çünkü arka kalıp her zaman ön kalıptan daha geniştir. Arka kalıbı mavi kalemle çiziyorum. Paçadan ve dizden 2'şer santimlik genişlemelerimi veriyorum. Dizle paça arasını düz bir çizgi olarak birleştiriyorum. Şimdi bu kısımda dizden baldır hattına kadar, yani A hattı hizasında yine 2 santimlik genişlemeyle devam ediyorum. Burası eğimli bir çizgi olduğu için burada kesik çizgiler halinde devam ediyorum. Baldır hattına kadar da 2 santimlik genişlemeyi verdik. Şimdi burada bel hattında 4 santim ileriye atıyor. Burayı sabit bir değer olarak kabul edebilirsiniz. 4 santim ilerisinden işaret alıyorum. Burayı rigamın az eğri olan kısmı ile birleştiriyorum. Şimdi pantolonumuzu bu şekilde genişlettik. Arka kalıbın ikinci bir özelliği de baldır hattı öne göre 1 santim daha aşağıda oluyor arka kalıpta. Buradan arka kalıp için baldır hattını çiziyorum. Ön baldırdan 1 santim aşağısını alıyorum. Şimdi arka ağ çizerken de ön ağa göre birazcık daha ileriye atmamız gerekiyor bu ağ dilimini. Burada da yine bir formül uyguluyoruz. Buradaki formülümüz de şu şekilde. Ön kalıpta şurada uyguladığımız formül vardı. Burayı 4,5 santim bulmuştuk formül sayesinde. Şimdi arka kalıptaki A dilimini de ön kalıptan 1 santim daha fazla yapıyoruz. Yani burada A dilimi 4,5 santim çıkmıştı. Arka kalıpta bunun bir fazlasını yapıyoruz. 5,5 santim daha fazla uzatıyoruz A dilimini. A dilimini 5,5 santim daha uzattığım zaman buraya geliyor. Arka kalıbımızdaki A noktası burası. Şimdi bu iki noktayı kavisli olarak birleştireceğiz. Aynı ön kalıpta yaptığımız gibi. Yine şu şekilde düz bir çizgi olarak düşünürsek eğer, bu çizgiden yarım santim içeriye girmiş oluyoruz. Buradan yine bir işaret aldım. Böyle kılavuz noktalar alırsanız eğer daha kontrollü bir şekilde çizmiş olursunuz. İç bacak dikişimizi bu şekilde tamamladık. Yan dikişimizi de bitirdik. Şimdi geriye arka bel ve arka A hattı kaldı. Bunları da şu şekilde yapacağız. Arka kalıptaki üçüncü özelliğimiz de arka ortayı, yani bel hattını öne göre birazcık daha yukarıya taşımak. Bunu ben yaklaşık olarak 3 santim alacağım. Ama popo kısmı daha çıkıntılı olanlar burayı 5-6 santim daha yukarıya atabilirler. Şimdi bu 3 santim yukarıya aldığımız noktayla yan dikişi, bu iki noktayı birleştirerek arka beli çizeceğiz. Belimizi yine 4'e bölüyoruz. Bel bölü 4 artı pens miktarı. Belimiz 73 santimdi. 73'ü 4'e böldüğümüzde 18,25. Pens payını ön kalıpta 2 santim yapmıştık. Pens genişliğini. Arkadaki pens öne göre birazcık daha büyük olmalı. Burayı 3 veya daha fazla alabilirsiniz. Ben burada 3 alıyorum pens payını. Belimizi 4'e bölüp 3 santimlik pens payını eklediğimiz zaman 21,25 santimlik bir ölçü buluyoruz. Burayı da aldığım 2 nokta sayesinde buluyorum. Buraya kadar bel çiziyoruz. Bu kısmı da yine hafif kavisli çiziyorum. Buradaki 3 santimlik payı popo kısmı daha çıkıntılı olanlar daha yukarıya da alabilirler. Veya baseni daha geniş olanlar buradaki kavisi daha dışarıya da taşıyabilirler. Şimdi bulduğumuz bu arka belin tam orta noktasından da arka pensi çiziyoruz. Orta noktamız burası. Arka bele dik bir şekilde 10 santim uzunluğunda bir pens çiziyorum.
Arka kalıptaki pens genişliği ve pensin uzunluğu öne göre daha fazladır. Ön kalıpta 7 santimde, burada 10 santim yapıyorum. Pens açıklığının iki yanından 1,5 santim işaretliyorum. Ve buradan üçgen şekilde pensi oluşturuyorum. Arka kalıbımızı bitirmek için sadece arka A hattı kaldı. Şimdi burada basen hattı, arka baseni bulmamız gerekiyor. Yine bir formül var. Ön basen hattını, yani şurayı bulurken basen çevresini 4'e bölüp 1 çıkarmıştık. Burada da basen çevresini 4'e böldükten sonra 1 çıkarmıyoruz, 1 ekliyoruz. Yani basen çevremiz 92 santimdi. 92'yi 4'e bölüp 1 ekliyoruz. 24 santim çıkıyor. 24 santimi de buradaki noktadan itibaren ölçüyorum. Arka basen hattımız bu nokta. Şimdi buradaki A noktası, arka basen noktası ve arka bel ortasını, bu üç noktayı birleştirerek arka A hattını çiziyorum. Bu şekilde arka hattını da çizdikten sonra arka kalıbımızı bitirmiş oluyoruz. Kırmızı kalemle yaptığım çizim ön kalıp, mavi kalemle yapılan da arka kalıbımız. Umarım anlaşılır olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.